Esin Akan Tarifleri YouTube kanalım ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tam bir yaz tatlısı tarifim var. Bu tatlı tarifinde kek yok arkadaşlar. Çok hafif bir sütlü tatlı tarifi. İçerisinde şeftali de kullandığım bu tatlı tarifi gerçekten çok lezzetli oldu. Buyurun hiç vakit kaybetmeden hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle iç kısmının şeftali dolgusunu hazırlayalım. 3 adet küp küp doğramış olduğum şeftaliyi tavama alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı esmer şeker ve yarım limon suyu alarak kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Dilerseniz esmer şeker yoksa toz şeker de kullanabilirsiniz. Bu şekilde meyveler suyunu bırakıp hafif yumuşadıktan sonra üzeri için 2 tatlı kaşığı nişastanın üzerine 5 yemek kaşığı kadar su ekleyip açtım ve tavama bu karışımı ilave edip hızlıca karıştırıyorum. 5-6 dakika içerisinde şeftali dolgusunu hazırladık. Şimdi tatlının diğer kısımlarına geçiyorum arkadaşlar. Tarifte kullanacağımız kıtır hamur için 90-100 gram soğuk tereyağı, yarım su bardağı toz şeker, İlk etapta 1,5 su bardağı un ilave ediyorum ve elimle ufalamaya başlıyorum. Tereyağınız mutlaka soğuk olmalı arkadaşlar. Üzerine 1 çay kaşığı tarçın ekledim ve kalan unu da ilave ediyorum. Şimdiye kadar 2 su bardağı un ilave ettim. Sizler de yine kontrollü olarak yavaş yavaş unu ekleyin. Hamurun kıvamı ıslak deniz kumu kıvamında olmalı arkadaşlar. İstediğim kıvama ulaşamadım. Yarım su bardağı kadar daha un ilave ettim. Yine hamurun kıvamını şöyle sizlere detaylı göstereyim. Elinizle sıktığınızda toparlanıyor ama kolaylıkla da dağılabilen bir hamur elde ettik. Yağlı kağıt serili bir fırın kabının içerisine hamurumu koyuyorum. Üzerini düzledikten sonra 190 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika tamamen üzerleri pembeleşip kıtırlaşana kadar pişirelim. Burada benim gibi küçük bir borcam değil de büyük bir fırın tepsisi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tatlımızın ana bölümü sütlü kısım için 1 litre süt, 1 su bardağından biraz eksik toz şeker ve yine 1 su bardağından biraz eksik irmik ve 1 adet rendelemiş olduğum limon kabuğumu tenceremin içerisine alarak tezgah üzerinde pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alıp kaynayıp koyulaşana kadar pişireceğim. Piştikten sonra 1 paket vanilin ilave edip karıştırdıktan sonra tatlımızın sütlü bölümü hazırdır. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı arkadaşlar. Evet, fırındaki kıtır hamurlarımız da pişmişler. Kıtır hamurun bir kısmını üzeri için ayırdıktan sonra kalanını fırın kabımın tabanına yayıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum irmik tatlısının yarısını ilave ediyorum ve üzerini güzelce düzlüyorum. Gerçekten yemesi çok keyifli, yapımı da pratik, tam bir yaz tatlısı oldu arkadaşlar. Bu tatlı tarifini sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Tatlımızın orta kısmına hazırlamış olduğumuz şeftalili karışımın tamamını ilave edelim ve her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. Ve tekrar kalan sütlü irmik tatlımızı tamamını boşaltalım. Üzerini güzelce düzlüyorum ve tatlımın son aşamasına geliyorum arkadaşlar. Kalan kıtır hamurlarımızı da tatlımızın üzerine serptikten sonra artık tatlımız dinlenmeye geçebilir. Tam yaza uygun, yedikçe yedirten, çok hafif, çok lezzetli bir tatlı oldu. Hazırladığımız bu tereyağlı kurabiye kıtırları da gerçekten tatlımıza enfes bir tat kattı. Tatlımızı bu haliyle 3-4 saat veya bir gece öncesinden buzdolabında dinlendirdikten sonra servise hazır hale getirebiliriz. Bir gece buzdolabında dinlenen tatlımızı artık süsleyip dilimleyip
servise hazır hale getiriyorum arkadaşlar. Üzerine şeftali dilimleri, file badem ve toz Antep fıstığıyla süsleyerek servis ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tam yaz aylarına uygun, ağızda eriyen, mide yormayan, çok hafif, lezzetli bir tatlı tarifiydi. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Hemen dilimleyip sizler için iç dokusunu, kıvamını detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada kanalımda tüm diller için altyazılar ve çeviriler mevcuttur. Farklı ülkelerden izleyenler için kendi dilinizi etkinleştirerek izleyebilirsiniz. Muhteşem görüntüsüyle tatlımız hazır. Sütlü tatlı, şeftali dolgusu ve üzerinde kıtır hamuruyla tam birbirini tamamlayan bir lezzet. Umarım tarifimi sizler buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Deneyenlerden yorumlarını mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize kıymetli destekleriniz için teşekkür ederim. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.